Sonunda İran'ın başkenti Tahran'dayız. Bugün Tahran'daki ilk günüm ve çok heyecanlıyım. Şu an şehir merkezinden bir tık uzak bir yerde kalıyorum. Ve şehir merkezine doğru birlikte gideceğiz. Tahran'da taksi kullanabilirsiniz. Yine zaten çok uygun fiyatlı. Onun dışında otobüs kullanabilirsiniz. Veya metro kullanabilirsiniz. Her yere hattı olan güzel bir metro ağı var. Biz bugün metroyu kullanacağız. Çünkü daha öncesinden otobüsü ve taksiyi göstermiştim. Tahran için beni uyardılar. Telefonuna, kamerana dikkat et diye. Çünkü diğer şehirlerden daha kalabalık. Ama bir Afrika kadar da hırsızlıkla tehlikeli olacağını zannetmiyorum. Şuradan bilet alacağız. Hello. Ticket. One ticket. Thank you. Bakın metro istasyonlarında böyle hatları gösteriyorlar. Ben bunun fotoğrafını çektim. Buradan baktım. Yani gidecek olduğum noktayı buldum. Artık merkeze hangisi yakınsa. Zaten üstünde İngilizce de yazıyor. Yani durakların Latin alfabesiyle yazılmış halleri de var. Ondan sonra şuradan hangi renkse, hangi A'sa onu buluyorsunuz. Burası A4 yolu. Yani sarı olanı takip edeceğiz. Öyle zaten çok basit yani. Böyle A'ları ayırmışlar. A1, A2. Şimdi indim metrodan, çıktım dışarıya. Büyük şehir özlememişim galiba ben ya. Çok kalabalık, çok gürültülü. İnanılmaz bir sigara tüketimi var sokaklarda ve sokak açık hava olmasına rağmen gerçekten sigara kokuyor ya. Yalnız var ya, gerçekten inanılmaz bir trafik, inanılmaz bir gürültü. Benim kıyafetlerim, yine şapka taktım. Saçlarımı ördüm. Böyle uzun bir üst, bol paça bir pantolon. Böyle basit. İranlılar direkt geçiyor vallahi ama ben korkuyorum ya. Allah Allah. Şöyle bir sokağa girdim. Hümeyni Meydanı'nın direkt karşısında bir sokak. Muharrem ayı dolayısıyla her yere böyle siyah bayraklar asılmış. Burası böyle sokak lezzetlerini tadabileceğiniz, görebileceğiniz farklı farklı dükkanların olduğu bir sokak böyle. İran'da şimdiye kadar bir müzeye verdiğim en yüksek fiyat.
Gülistan aslında gül bahçesi demek. Yani şu anda Gülistan Sarayı'nda Gül Bahçesi Sarayı'ndayız. Gülistan Sarayı UNESCO Dünya Mirasları listesinde yer alan bir saray ve ilk olarak 16. yüzyılda Safeviler döneminde inşa edilmiş ve ilk inşa edildiğinde saray olarak değil de bir kale olarak inşa edilmiş ama daha sonra Zend Hanedanlığı'nın eline geçtiğinde bir saraya çevrilmiş. 400 yıl boyunca çok fazla el değiştirmiş. Önce Safeviler tarafından kullanılmış, daha sonra Zendlere, daha sonra Kaçar Hanedanlığı'na ve daha sonra da Pehleviler döneminde kullanılmış ve 400 yıl boyunca aslında böyle bir tek bir yapıda bir sürü hanedanlığın izlerini görmek çok güzel tabii ama şu anda söylenene göre gördüklerimizin çoğu Kaçar Hanedanlığı'ndan kalmış. Çünkü Kaçar Hanedanı Ağa Muhammed Han Kaçar Tahran'ı başkent yaptıktan sonra Gülistan Sarayı'nı da resmi hükümdarlık rezidansı haline getiriyor ve sarayın eski sahiplerinden kalan özellikleri de değiştirmek istiyor. Hatta Ağa Muhammed Han Kaçar İran'ın en zalim hükümdarlarından biri olarak da söyleniyor aslında çoğu insan tarafından. Kermanda insanların gözlerini oyduğu anlatılır ve hatta çok emin olmamakla birlikte doğruluğundan internette bir yazı okudum ve o yazıya göre Muhammed Han Kaçar sarayın eski sahiplerinden kalan özellikleri değiştirdikten sonra kendisinden önce sarayı kullanan Kerim Han Zend'in kemiklerini Şiraz'daki mezarından çıkartıp gelen geçen üstünden geçsin diye sarayın ana girişindeki eşiğin altına gömmüş diye bir yazı okudum ama çok da doğruluğundan emin değilim. Çünkü başka yerlerden de arattım aslında bilgiyi ama çok fazla yerde göremedim. Yani bir iki sitede sadece gördüm. Bir söylenti de olabilir. Zalimliğini arttırmak, pekiştirmek adına kesin bunu da yapmıştır diye böyle bir şey uydurulmuş olabilir. Şimdi giriyoruz. Safeviler döneminde ağırlıklı olarak turkuaz renk kullanılmış. Ama Kaçar Hanedanlığı kendisinden iz bırakmak için sarı ve siyah renklerini kullanmış. Büyük ölçüde değilse de aslında duvardaki mozaiklerden ve renklerden wow. Bu arada sarayda 12 tane bina var ve her biri farklı farklı. Şu anda içinde olduğumuz bu bina Tahte Marmar yani mermer taht salonu. Bu mermer taht 17. yüzyılda Fatih Ali Şah Kaçar tarafından yapılmış. Bakar mısınız? Arkadaşlar bayağı büyük bir alan. Biz az önce şuradan girdik. Şu orta tarafta böyle büyük bir perdemsi gibi bir şey var. Restore ediliyor saray. Şu kapı da kapalıydı şuradaki. O yüzden şu arka taraftan dolanacağız. Yani gerçekten gez gez yürü yürü bitmiyor. O kadar büyük bir saray burası. Bayağı güzel ama. Burası eskiden böyle hükümdarların sarayıyken şu anda ben burada rahatlıkla gezebiliyorum. Bakar mısınız? Evet, bu teras ise
Zendler döneminden, hatta girişte bahsettiğim Kerim Han Zend'in döneminden kalan bir yapı. Dediğim gibi turkuaz renkler Safeviler döneminden kalma renkler. Sarı, siyah olanlar ise Kaçar hükümdarlığından kalan renkler. Burası ise sarayın ana girişi ve burada da ilk başta böyle bizi resimler karşılıyor. Bu resimler şahların yaptığı resimlermiş. Bu mesela Nasir al-Din Şah Kaçar'ın yaptığı kara kalemle çizdiği bir resimmiş. Burada da yine tablolar var. Bu tablolar aslında şahların Avrupa'ya gittikten sonra oradaki müzelerden esinlendiği ve saraya getirdiği bölümler buralar, tablolar. Mesela şurada bir Kaçarlı prens tablosu var. Sağ tarafında ise yine Kaçarlı bir prens ama Avrupa kıyafetleri içerisinde. Burada Zendler döneminden kalma ve Şah İsmail'i resmetmişler burada. Telefonla çekip koyacağım çünkü ışıklardan parlama yapıyor. Burada yine prensler, farklı farklı kıyafetlerle. Mermerini gördüğümüz, daha sonra mermer odasında da resmini gördüğümüz Fatih Ali Şah. Ben mermer odasını ziyaret ettiğimde Fatih Ali Şah'ın resmini gördüğümde onu Abbas Mirza'ya benzetmiştim. Ama daha sonra onun Fatih Ali Şah olduğunu okumuştum. Burada ise onun ikinci oğlu Abbas Mirza'nın resimleri var. Abbas Mirza'ya Azerbaycan'ın 2. Mahmud'u diyorlar. Evet, burası böyle hükümdarların resimlerinin sergilendiği bir alan olarak müzeleştirilmiş. Az önce benim biraz kafam yandı arkadaşlar. Çünkü benim bildiğim kadarıyla Kaçar hükümdarlığının ilk hükümdarı A. Muhammed Şah, yani girişte bahsettiğimiz o zalim denilen kişi aslında. Ama müzede, yani bu sarayda aslında ona dair değil de daha çok Fatih Şah'a ait şeyler görüyoruz. Ben de dedim ki Allah Allah, yani az önce de şu tarafta 1. hükümdar olarak gösteriliyordu. Bir araştırdım. A. Muhammed Şah, Zend Hanedanlığından Ali Han'ı öldürmesiyle tahta çıkıyor ama 1797'de suikasta kurban gidiyor ve yeğeni Fetih Ali Şah tahta geçiyor. Sadece bu. Ama bu konuda beni aydınlatırsanız yine çok sevinirim. Yani beni izleyen çok fazla Azerbaycanlı arkadaşım var ve bu konuda benden çok daha bilgili olduklarını düşünüyorum. O yüzden yorumlara kesinlikle bildiklerinizi yazın. Çünkü benim birazcık tarih bilgim şu anda şaştı. Ve şöyle bir alana geldim. Burası da Royal Müze olarak geçiyor ve burada sarayda eskiden kullanılan her şeyi sergilemişler. Heykeller var, biblolar var. Böyle daktilolar, makaslar, dolma kalemler. Bakar mısınız? Çatal, kaşık, sırt kaşıma aleti. Her şeyi koymuşlar. Metreler, tütünlükler. Bunlar hep 19. yüzyıldan 18. 17. ve 16. yüzyıldan kalma eşyalar. Şimdi öyle bir yere geldik ki buraya girerken galoş giyiyoruz. Şu merdiven bile o kadar güzel ki yani çıkana kadar gerçekten bir 10 dakika falan geçti, yani incelemekten çıkamadım. Şimdi sarayın benim en çok merak ettiğim
yerlerine geldik. Bakar mısınız şatafata, büyüklüğe, avizelere, tavana. Hayatımda ilk defa bir saray görüyorum zaten böyle. Şatafatlı bir saray. Burası ayna binası. Beni aynalardan çok avizeler mest etti. Bu tarafta tabii ki dokunmamızın mümkün olmadığı sandalyeler, masalar, sehpalar. Arka tarafta böyle büyük seramikler, tablolar. Gözlerim kamaştı. Bunu o dönemde düşünemiyorum. Nasıl bir zenginliğin içinde yaşamak. Gülistan Sarayı'nda 1984 yılında bir film çekilmiş ve o filmden sonra bu da Gülistan Sarayı'na hediye olarak verilmiş. Burada bir maket ve taht var. O bölgeye de giremiyoruz. Şurada çok güzel, kocaman bir İran halısı, hediye edilmiş taht ve diğer kullanılan eşyalar. Bakar mısınız? Çok modern görünüyor aslında şu koltuklar. Burası da bitti. Ama bazı resimler bana birazcık komik geliyor. Burada davul zurna takımı var. Hepsinin yüzü böyle al al çizilmiş. Sanki bir allık sürülmüş ve dudaklarında da ruj varmış gibi görünüyor. Daha böyle kanlı canlı yapmak için galiba öyle çizilmiş. Gözleri falan da hepsinin çok güzel, böyle kirpikleri iri iri çizilmiş. Genelde hepsinin kaşları birleşik. Duvarlarda çoğunlukla böyle çiçek motifleri falan var. Zurna, davul zurna takımı var. Aynı zamanda avcılığı gösteren resimler de var. Bunu tablolarda da gördüm. Ayılar var. Şu tarafta ceylanlar ve kılıçla ava çıkmış insanlar. Onun dışında zaten çiçek motifleri çok fazla. Kuş motifleri çok fazla. Burada bir tane surat var. Bakar mısınız ne kadar büyük? Biz şu binanın arka tarafından başladık. Geldik, önce bir orayı gezdik, geldik. Şuraları falan gezdik. Yani gerçekten gez gez bitmiyor. Daha buralar var. Gülistan Sarayı'na bence 2 saat, 3 saat vakit ayırmak gerekiyor. Çünkü gördüğünüz yerlerde de bir 10 dakika falan harcıyorsunuz, inceliyorsunuz. O yüzden kapanma saati
Buranın 5-5,5. Bunu da hesaba katarak gelebilirsiniz. Değişik resimler var. Bakın. Şimdi de böyle bir bölüme girdim. Burası fotoğraf galerisiymiş. Ama bayağı bir kat altta. Yerin altında. Gerçekten çok kapsamlı bir saray ve müze. Bunları Farsça yazmışlar. İngilizceleri yok. Burada eski fotoğraf makineleri, baskı makineleri var. Buradaki 20. yüzyılın ortalarında getirilmiş İngiltere'den. Burada böyle daha kocaman bir şey var. Bu da Amerika'dan getirilmiş. Yine 20. yüzyılın ortalarında. Bu bir baskı makinesiymiş. Fotoğraf baskı makinesi. Bu da fotoğraf büyütücü. Yani boyutlandırıcı mı denir, ne denir? Karanlık oda fotoğraf büyütücüsü diye çevireyim. Bu da İtalya'dan getirilmiş 20. yüzyılın ortalarında. Ama buraya bir rehberle gelmek isterdim. Çoğu şeyi bilmeden atladığıma eminim. Çoğu şeye sadece baktım. O yüzden siz gelirken bir rehberle gelirseniz daha iyi olur. Burası tuvaletmiş. Şimdi bakın. O taraftan da göstermiştim bu tarafa. Şimdi buradan yaklaşık 1 saat sonra karşı taraftan bakabiliyoruz. Güzelim. Saray kedisi. Burada İran'da kime Türkiye'den geldiğimi söylesem ve sokakta kedi gördüğümde pisi pisi yapsam, bana hep Türkiye'de insanların çan sesi duydunuz mu? İşte o kapandı demek diye düşünüyorum. Neyse, kime söylesem ben Türkiye'den geldiğimi, bana hep kedilere ne kadar saygılı davrandığımızdan bahsediyorlar. İran'da sokak kedileri ve sokak köpekleri bizimki kadar değer görmüyor. Zaten çok az sokak hayvanı var. Saraydan çıkma vaktimiz geldi. Ben tarihçi değilim. Sadece tarihi yerleri ve gezdiğim ülkelerdeki, şehirlerdeki önemli yerleri gezmeyi seven biriyim. Bunu dikkate alarak beni linçlemezseniz sevinirim. Ve yanlış söylediğim veya eksik anlattığım bir şey varsa da bana yorumlarda yazabilirsiniz. Hepimizi bilgilendirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Türkiye'yi otostopla gezmiş kendisi.